Biberin dünya savaşlarını başlatması, küçük bir tohumun başlattığı imparatorluklar, savaşlar ve keşifler. Tanrılar için baharat, biberin değer dünyası ve tekelin altın çağı. Roma İmparatoru Honorius, 408 yılında Vizigot liderinin elçisini kabul ettiğinde, adamın taleplerini duyunca gözlerine inanamadı. Alarik, Roma'yı kuşatmıştı. Şehrin etrafında askerleri, açlıktan ve hastalıktan kıvranan siviller ise surların içinde. Ama Alarik'in istediği, ne köle ne toprak ne de altındı. İstediği şeyin bir kısmı, o güne kadar savaşçılara değil, aristokratlara ve tanrılara yakıştırılan bir şeydi. 3000 libre biber. Bu rakamı, bugünün diliyle ifade etmek güçtür. Yaklaşık 1350 kilogram biber. Bir savaş ganimetinin içinde baharat istemek, bize saçma gelebilir. Ama o çağda biber, para gibiydi. Hatta bazı dönemlerde paradan daha değerliydi. Orta Çağ Avrupa'sında ev kirası biberle ödenirdi. Vasiyetnamelerde biberden bahsedilirdi. Bir centilmen kızını evlendirirken çeyiz listesine biber eklerdi. 5. yüzyılın başında Roma'nın tüm serveti gözler önünde erirken, savaşa çıkmış bir barbar bile neyin gerçek değer taşıdığını biliyordu. Peki biber neydi? Piper nigrum. Hindistan'ın Malabar kıyılarında yetişen, sarmaşık gibi büyüyen bir bitkinin olgunlaşmamış meyvesi. Kendi başına bir sebze ya da meyve değil, bir lezzet dönüştürücü. Ama onun gerçek gücü tadından değil, kıtlığından geliyordu. Biber, Hindistan'dan binlerce kilometre ötede, hava koşullarından ve gemicilik tehlikelerinden sağ kurtulması gerekiyordu. Her torba, hayatta kalan bir yolculuğun ürünüydü. Ve işte tam bu yüzden biber, dünya tarihini şekillendirdi. Sadece bir baharat olarak değil, bir güç sembolü, bir ticaret savaşı gerekçesi, bir imparatorluk kurma motivasyonu olarak. Yakın tarihimizin en büyük keşiflerinin, en kanlı sömürge savaşlarının ve en yıkıcı denizcilik rekabetlerinin arka planında o küçük siyah tane durur. Orta Çağ'ın ortasına gittiğinizde, dünyanın en zengin şehri sizi şaşırtır. Ne Londra, ne Paris, ne Konstantinopolis, Venedik. Lagünlerin üzerinde, ahşap kazıkların üstüne inşa edilmiş bu ada şehri, 1000 ile 1400 yılları arasında Avrupa'nın gerçek ekonomik kalbiydi. Ve bu servetin büyük bölümü, biberin üzerinden aktı. Venedikliler dahice bir şey yapmıştı. Üretmek yerine aracılık etmeyi seçmişlerdi. Doğudan gelen baharatlar, biber, tarçın, karanfil, muskat, zencefil, Mısır'daki İskenderiye limanında toplanır. Oradan Venedik gemilerine yüklenirdi. Venedik tüccarları bu malları Avrupa'ya taşır. %100'ün üzerinde kar marjıyla satarlardı. Patronaj sistemi, denizcilik sigortası, muhasebe, banknot gibi pek çok modern finansal araç, bizzat Venedik baharat tüccarlarının ihtiyaçlarından doğdu. Bu tekel o kadar güçlüydü ki, Venedik zaman zaman bir ülke gibi davranıyordu. Haçlı seferlerine destek verirken bile hesabını tutuyordu. 4. Haçlı seferini Mısır yerine Konstantinopolis'e yönlendirdi. Çünkü rakip ticaret şehri Bizans'ın zayıflaması kendi çıkarlarınaydı. Venedik Dukası, tüm Avrupa hükümdarlarına kredi açabiliyordu. Bu gücün temeli biber ve diğer baharatlardı. Ama her tekel gibi, Venedik'in de zamanı geldi. Ve onu sonlandıran şey, başka bir güç değil, başka bir coğrafyaydı. 15. yüzyılın ortasında Portekiz, küçük ve yoksul bir krallıktı. Atlantik kıyısında sıkışmış,
güçlü komşusu İspanya'dan gölgelenen, kaynakları sınırlı bir yarımadaydı. Ama sahip olduğu bir şey vardı. Gidecek yeri yoktu. Karayoluyla doğuya çıkmak mümkün değildi. Venedik ve Osmanlı arasında sıkışmış rotalarda zaten onların boyunduruğu vardı. Geriye tek bir yön kalıyordu: deniz. Prens Henry'u, tarihe denizciler prensi olarak geçen adam, Ceuta'nın fethinden aldığı heyecanla Portekizli denizcileri güneye, Afrika kıyılarını aşmaya teşvik etmeye başladı. Amaç tek: Hindistan'a ulaşmak ve Venedik'in baharat tekeline son vermek. Bu motivasyon öylesine güçlüydü ki, 10 yıllarca süren keşifler, pek çok insanın ölümü ve inanılmaz miktarda kaynak bu uğurda harcanmaya devam etti. 1488'de Bartolomeu Diaz, Ümit Burnu'nu açtı. Tarih kitapları bunu keşif olarak yazar. Ama o an için daha doğru bir kelime vardı: zafer. Portekizliler artık Hindistan'a ulaşmanın mümkün olduğunu biliyordu. Ve 1498'de Vasco da Gama'nın gemileri Kalküta'ya demir attığında, Venedik'in baharat tekeli fiilen sona erdi. Da Gama'nın Hindistan dönüşünde gemisinde ne vardı? Biber. Çok miktarda biber. Taşıdığı biber, seferin tüm maliyetinin 60 katı değerindeydi. Tek bir yolculuk, tüm masrafı silerek astronomik kar bıraktı. Bu haber Lizbon'a ulaştığında tüccarlar bayram etti. Venedik'te ise borsa çöktü. Portekiz'in başardığı şey, yalnızca yeni bir deniz yolu bulmak değildi. Dünya ekonomisinin eksenini değiştirmişti. Akdeniz, Avrupa'nın merkezi olmaktan çıkmaya başladı. Atlantik, yeni merkez haline geldi. Ve bu değişim, sadece ticaret güzergahlarını değil, hangi toplumların zenginleşeceğini, hangi şehirlerin büyüyeceğini, hangi imparatorlukların kurulacağını belirledi. Portekiz'in başarısını duyduğunda Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Baharat ticareti üzerindeki kontrolü, onun ekonomik gücünün temel direklerinden birini oluşturuyordu. Anadolu ve Mısır'dan geçen kara ve nehir yolları, doğunun baharatını batıya taşıyan damarları oluşturuyordu. Bu yolların üzerindeki gümrük kapılarından toplanan vergi, imparatorluk hazinesine önemli bir gelir sağlıyordu. Portekiz'in deniz yolu bu sistemi tehdit ediyordu. Ve Osmanlı'nın buna tepkisi, salt ekonomik bir savunma değil, aktif bir deniz stratejisine dönüştü. 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı, Hint Okyanusu'nda Portekiz'e karşı ciddi bir deniz mücadelesi başlattı. Mısır'dan gemiler gönderildi. Hindistan'ın yerel hükümdarlarıyla ittifaklar kurulmaya çalışıldı. Ama Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki askeri üstünlüğü kırılamadı. Yine de biber, tamamen Osmanlı elinden çıkmadı. Kara ticaret yolları azaldı ama kesilmedi. Yüzyıllar boyunca biber üzerindeki kontrol, Osmanlı, Venedik, Portekiz ve sonraki dönemde Hollanda ile İngiltere arasında süregelen bir çekişme kaynağı olmaya devam etti. Biber için dökülen her damla kan, başka bir dönemin başka bir savaşının tohumunu ekiyordu. Savaşın ekonomisi, şirket devletler, kanlı okyanuslar ve yanılgılar. 17. yüzyılın başında dünya sahnesine yeni bir oyuncu çıktı: Hollanda. Küçük, bataklık dolu, sürekli İspanyol baskısıyla mücadele eden bu ülke, Portekiz'in başardığını daha sistematik ve daha acımasız biçimde yapacaktı. 1602'de kurulan Hollanda Doğu Hindistan şirketi, tarihte ilk halka açık şirket olma özelliğini taşır. Ama onun asıl tarihsel önemi,
hem tüccar hem devlet hem de ordu işlevi gören ilk kurumsal yapı olmasından gelir. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, baharat ticaretini kontrol etmek için savaş açmaya, anlaşma imzalamaya, kale kurmaya ve yerel halkı köleleştirmeye yasal yetkiye sahipti. Hindistan ve Endonezya'daki baharat adalarını ele geçirdi. Bugün Banda Adaları olarak bilinen ve dünyanın tek muskat kaynağı olan küçük takım adaları tamamen kontrol altına almak için adalardaki yerel nüfusu yok etti. Muskat için gerçek anlamda bir soykırım gerçekleşti. Ama burada biber de merkezde duruyordu. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin hissedarları, yatırımlarını baharat tekeli üzerinden büyütüyordu. Biber fiyatları, Amsterdam borsasında spekülatif dalgalanmalara konu oldu. Bu dönemde Hollanda'nın yarattığı finansal araçların önemli bir kısmı, vadeli işlem sözleşmeleri, anonim ortaklık yapıları, tahvil piyasaları, doğrudan biber ve diğer baharat ticaretinin yarattığı ihtiyaçtan doğdu. Modern kapitalizmin temellerini atan enstrümanların çoğu, biberden doğdu dersek abartmış olmayız. Ama Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin hikayesi de güzel bitmedi. 18. yüzyıla gelindiğinde şirket, savaş masrafları ve korunduğu tekellerden gelen büyük borç yükü altında ezildi. 1799'da resmen iflas etti. Ardından güç, bir kez daha el değiştirdi. İngilizler sahneye daha geç çıkmıştı. Ama daha kalıcı bir iz bıraktılar. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nden yalnızca 2 yıl önce 1600'de kurulmuştu. Başlangıçta Hollandalıların gölgesinde kalan İngilizler, 17. ve 18. yüzyıl boyunca kademeli olarak güç kazandı. Ve biber ticaretinin yarattığı ticari altyapı, onlara bambaşka bir kapı açtı. Hindistan'ın kendisi. Biber için gidilen yerler, zamanla kontrol altına alındı. Ticaret postalarına asker eklendi. Yerel hükümdarlarla yapılan anlaşmalar, yavaş yavaş boyunduruk antlaşmalarına dönüştü. 18. yüzyılın ortasına gelindiğinde, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi artık sadece ticaret yapan bir şirket değil, Hindistan'ın büyük bölümünü yöneten bir sömürge otoritesiydi. 1757 Plassey Muharebesi, bu dönüşümün sembolik kırılma noktasıydı. İşte burada biber tarihinde tuhaf bir dönüm noktası yaşandı. İngiltere, baharatı aramak için Hindistan'a girmişti. Ama Hindistan'ı kontrol eder hale gelince, baharatın kendisi artık o kadar önemli değildi. Asıl para pamukta, çayda, afyonda ve hammaddedeydi. Biber, kapıyı açmıştı. Ama içeride bulunan hazine çok daha büyüktü. Ve bu hazineyi ele geçirmek için, Hint tekstil sanayisi bilinçli olarak çökertildi. Yerel ekonomiler ithal malların pazarına dönüştürüldü. Biber arayışı, kasıtsız ama sistemli bir sömürge düzeninin mimarı olmuştu. Your Majesty, these maps chart the unknown seas. Show me the western route. It promises new lands and wealth, my queen. You have 1492'de my support. Kristof Kolomb, İspanyol kraliçesi Isabella'dan aldığı destekle batıya açıldı. Aklında biber vardı. Ama farklı bir güzergahla. Portekizlilerin yaptığı gibi Afrika'yı dolaşmak yerine, düz batıya giderek Asya'ya ulaşmayı umuyordu. Ve Asya'ya ulaştığında ne alacaktı? Baharat, biber. Kolomb yanılgısının tam ortasında biber durur. Karayiplere ulaştığında, gördüğü bitkileri ve meyveleri tanımladığı mektuplarda, ısrarla baharat olduklarını iddia etti. Bulduğu acı kırmızı meyveye, bugün Avrupa'nın biber olarak bildiği piper nigrum'a benzettiği için, pimiento adını verdi. Bu kavram karışıklığı kalıcı oldu.
Bugün İngilizce'de red pepper veya chili pepper olarak bilinen biber, gerçek biberle botanik açıdan hiçbir ilişkisi olmayan tamamen farklı bir bitkidir. Ama ismi Kolomb'un hatasından miras kaldı. Kolomb'un Asya olmadığını anlamasına karşın seferlerini sürdürmesi ve İspanya'nın yeni dünyada yayılmaya başlaması, biberden kaynaklanan ekonomik umutlarla ayrılmaz biçimde bağlıydı. İspanya önce baharat aradı, sonra altın buldu, sonra ise insan emeğini sömürmeye başladı. Karayip adalarının yerli nüfusu, Arawak ve Tano halkları, yalnızca birkaç kuşak içinde hastalık ve zorla çalıştırma nedeniyle neredeyse tamamen silindi. Bunun tetikleyicisi baharat arayışıydı. Tarihçiler bazen şöyle sorar: biber daha ucuz ve bol olsaydı, Kolomb sefere çıkar mıydı? Ve eğer çıkmasaydı, Karayipler bugün nasıl bir yer olurdu? Bu sorunun cevabı yoktur. Ama biber olmadan Amerika kıtasının keşfinin en azından farklı bir zaman çizelgesinde gerçekleşeceği kesindir. Güneydoğu Asya haritasına bakıldığında, Malakka Boğazı küçük bir su yolu gibi görünür. Ama bu boğaz, yüzyıllar boyunca dünyanın en stratejik coğrafi noktalarından biriydi. Hindistan'dan gelen baharatların Çin, Japonya ve Güneydoğu Asya'ya ulaşması için zorunlu bir geçiş noktasıydı. Malakka Sultanlığı bu konumu dolayısıyla inanılmaz bir refah içindeydi. 1511'de Portekizli komutan Afonso de Albuero'u Malakka'yı fethetti. Bu biber savaşlarının en çarpıcı askeri hamlelerinden biriydi. Malakka'yı kontrol eden, Hint Okyanusu ticaretini kontrol ederdi. Portekiz, şehri aldıktan sonra kale yaptı. Ticaret tarifelerini kendi çıkarlarına göre düzenledi. Yerel tüccarları, özellikle Müslüman Arap ve Hintli tüccarları dışladı. Bu hamle kısa vadede işe yaradı. Ama uzun vadede, Malakka'nın zorla el değiştirmesi, bölgedeki güç dengesini bozdu. Yerinden edilen tüccarlar, yeni güzergahlar ve yeni liman şehirleri kurdu. Ticareti tamamen kontrol etmek yerine, Portekiz onun bir bölümünü ele geçirmişti. Geri kalanı yeni kanallara aktı. Malakka sonradan Hollandalıların, ardından İngilizlerin eline geçti. Her el değiştirme, biber ekseninde dönen daha büyük bir güç çekişmesinin parçasıydı. Bu küçük boğaz üzerindeki mücadele, modern Güneydoğu Asya'nın siyasi haritasını şekillendiren unsurlardan biri oldu. Hint Okyanusu, 16. ve 17. yüzyıllarda küçük bir savaş alanına döndü. Portekizliler, karşılaştıkları her Müslüman ticaret gemisini yasa dışı ilan etmeye çalıştı. Bir kartaz sistemi, yani geçiş izni belgesi, dayattılar. Hint Okyanusu'nda ticaret yapmak isteyen her gemi, Portekiz limanlarından belge almak ve Portekizli tüccarlara belirli bir pay ödemek zorundaydı. Bu uygulama fiilen bir deniz vergisi ve tekeldi. Bu sistemin kurbanları yalnızca Müslüman tüccarlar değildi. Hintli tüccarlar, Çinliler, Araplar, siyahili kıyı şehirleri hepsi bu dayatmayla karşılaştı. Reddedenlerin gemileri yakıldı. Mürettebatı katledildi. Tarihçiler, Portekizlilerin Hint Okyanusu'nda uyguladıkları yöntemlerin döneminin standartlarına göre bile son derece sert olduğu konusunda hemfikirdir. Korunmasız seferler, dehşet verici kayıplara yol açıyordu. Bu ortamda yerli tüccarlar hayatta kalmak için ya Portekiz sistemine dahil olmak ya da gizli kaçakçılık ağları kurmak zorundaydı. Portekiz sisteminin yıkılması da biber nedeniyle oldu. Hollandalılar ve İngilizler, Hint Okyanusu'na girdiklerinde Portekizlilere savaş açtılar. Bu deniz savaşları, kahraman kaptanların romantik macerası değildi. Kar oranlarını belirleyen şirketlerin silahlı rekabetiydi. Savaşanlar askerdi. Ama savaşı yönetenler muhasebecilik yapıyordu. Biber tartışmasının biraz dışına çıkarak,
Ama aynı baharat ticaret sisteminin ürünü olan bir trajediyi anlatmak gerekir. Endonezya'nın Banda Adaları, dünyanın yüzyıllar boyunca bilinen tek muskat kaynağıydı. Bu ticaretin de hikayesi, biberinkiyle iç içeydi. Çünkü her ikisi de aynı güzergahlarla taşınıyor. Aynı tüccarlar tarafından satılıyor. Aynı savaşlar nedeniyle el değiştiriyordu. Hollanda Doğu Hindistan şirketi, Banda Adaları üzerinde mutlak tekel kurmak istediğinde yerel halk direndi. Hollandalı komutan Jan Pieterszoon Koning yanıtı soykırımdı. 1621'deki katliamlarda adaların nüfusunun %90'ına yakını öldürüldü ya da açlığa terk edildi. Hayatta kalanların büyük çoğunluğu köle olarak çalıştırıldı. Yaklaşık 15.000 kişilik bir nüfus, birkaç yıl içinde birkaç yüze düştü. Bu vahşetin ardında ekonomik bir hesap yatıyordu. Muskat fiyatını yüksek tutmak için arzı kontrol etmek, arzı kontrol etmek için üretici nüfusu denetim altında tutmak, denetim altında tutmak mümkün olmayınca yok etmek. Baharat ticaretinin mantığını, insan yaşamından üstün tutan bu anlayış, modern sömürgeciliğin en karanlık örneklerinden birini yarattı. Biber doğrudan Banda soykırımına yol açmadı. Ama biberle başlayan ticaret macerasının kurduğu sistem, bu vahşeti mümkün kılan kurumsal yapıyı, şirket devletini ve deniz tekelini yarattı. Miras, ucuzlayan baharat, kalan düzen ve tarihin izi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş hikayesinde de biber doğrudan bir karakter olarak ortaya çıkar. Ama çok az bilinen bir biçimde. 17. yüzyılda Yeni İngiltere'yi kuran kolonistler, başlangıçta Atlantik ticaretinde önemli bir yer tutamıyordu. Avrupa'nın istediği değerli hammaddelerden yoksunlardı. Bal mumu, kürk, tuz balığı satıyorlardı. Ama bunlar az karla satılan mallardı. Ve sonra Sumatra biber ticareti geldi. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Salem, Massachusetts'teki tüccarlar doğrudan Sumatra'ya giderek biber almaya başladı. Bu ticaret, Amerika'nın bağımsızlığından hemen sonra patladı. Çünkü artık İngiliz ticaret kısıtlamalarından bağımsız bir Amerikan ticaret filosu serbestçe hareket edebiliyordu. Salem limanından yüzlerce gemi biberle döndü. Kar oranları bazen %500'ü aşıyordu. Elde edilen bu servet, yeni Amerikan ekonomisinin ilk büyük kapital birikimlerinden birini oluşturdu. Salem'in tüccar hanedanları bu parayla fabrikalar, bankalar ve sigorta şirketleri kurdu. Sanayi devrimi Amerika'ya geçiş yaptığında, bu ilk sanayi yatırımlarının önemli bir kısmı, Sumatra biberinden kazanılan parayla finanse edildi. Yeni dünyanın sanayi tarihinin köklerinde bile biber vardı. 19. yüzyıla gelindiğinde, biber artık eskisi gibi değerli değildi. Sebep basitti. Artık çok fazla yerde yetişiyordu. Portekizliler, Hollandalılar ve İngilizler, Hindistan dışında biber yetiştirmeye çalışırken, dünyanın pek çok tropikal bölgesine biber bitkisi taşımışlardı. Güney Amerika, Batı Afrika, Güneydoğu Asya'nın yeni bölgeleri, hepsi biber üretmeye başladı. Arzın artmasıyla fiyatlar düştü. Biber artık bir lüks değil, sıradan bir mutfak malzemedeydi. Orta sınıf Avrupalılar artık biberli yemek yiyebiliyordu. Bu demokratikleşme gerçek anlamda önemliydi. Ama aynı zamanda yüzyıllarca öldürücü bir rekabet yaratan o değerli statüsünü de sona erdirdi. Biber ucuzladığında, onu korumak için kurulan sistemler çöktü. Hollanda Doğu Hindistan şirketi iflas etti. Portekiz, sömürge imparatorluğunu ayakta tutamadı. İngilizler ise sömürgeciliği biber üzerinden değil, çok daha büyük ve sistemli bir endüstriyel hammadde mantığıyla sürdürdü. Biber tarihin sahnesinden çekilirken, onun yarattığı kurumlar, savaş alışkanlıkları ve sömürge zihniyeti yerleşik hale gelmişti. Biber savaşlarının somut mirası ne bıraktı?
Listelemek zor. Çünkü çok geniş. Modern kapitalizmin bazı temel araçları biber ticaretinin yarattığı ihtiyaçlardan doğdu. Anonim şirket yapıları, borsalar, denizcilik sigortası, vadeli işlem sözleşmeleri. Modern sömürgeciliğin kurumsal çerçevesi, şirket devlet modeliyle biber peşinde giden tüccarların icadıydı. Coğrafi keşifler biber için yapıldı. Amerika'nın Avrupalılarca keşfi, Afrika kıyılarının haritalanması, Hint Okyanusu'nun denizciler tarafından öğrenilmesi. Bunların hepsi, son kertede baharatlara giden yolu bulmak için yapılan yatırımlardı. Bu keşiflerin insanlık tarihini nasıl değiştirdiği ayrıca tartışmalı. Bir yanda büyük bir bilgisel genişleme, öte yanda milyonlarca insanın ölümü, köleleştirilmesi ve yerinden edilmesi. Dünyanın mevcut siyasi haritasına bakın. Portekizce konuşulan Brezilya, Hollanda'nın izini taşıyan Endonezya ve Surinam, İngiliz hukuk sisteminin köklendiği Hindistan ve bunlarla bağlantılı onlarca küçük ülke. Hepsinde, derinlerde, biber ticaretinin bir parmağı vardır. Ve en şaşırtıcı olan, bu kadar savaşa, bu kadar ölüme, bu kadar imparatorluğun kurulup çökmesine yol açan şey, bir baharat bitkisinin küçük, siyah, kuru yağ andıran meyvesiydi. Piper nigrum. Kendi başına zararsız, hatta sevimli bir bitki. Ama insanların ona yüklediği anlam, ona biçtiği değer ve onu kontrol etmek için göze aldığı bedel, dünya tarihinin akışını değiştirdi. Biber, belki de tarihte en çok kan döktüren baharattır. Ama kan dökenler biberler değil, insanlardı. Biber sadece bir gerekçeydi. Zenginlik vaadi, tekel hayali ve rakibi alt etme güdüsü, ne zaman bir araya gelse biber gibi bir nesne bile kıtaları yerinden edebilir. Bugün markete gittiğinizde, birkaç liraya bir kutu karabiber alıyorsunuz. Ucuz, bol, sıradan. Ama o kutunun içindeki her tanede, Vasco da Gama'nın fırtınalı denizleri, Banda adalarının kanı, Salem tüccarlarının hesap defterleri ve Alaric'in Romalı elçiyle yaptığı o tuhaf pazarlık gizlidir. Tarih, bazen biberden küçük bir tohumun içinde saklıdır.